Merhaba, ben Fadime. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber sevimli bir Amerikan servis yapacağız. Çocuklarımızın severek kullanması dileğiyle. Elimde kalan iplerle yaptım. Siz de benzer iplerle benzer katlar yaparak bu projeyi yapabilirsiniz. Keyifli seyirler. Amerikan servisimizi sihirli halka yaparak başlıyorum. Birazcık bolluk vereyim ki bağlayabilmem kolay olsun. 1, 2, 3 zincirli yukarıya çıktım. Tığımın başına aldım. 1, 2 kere de ikili trabzan yaparak devam ediyorum. 3, 4, 5, 6. Halkamın ipini birazcık küçülttüm. 9, 10, 11 ve 12 tane ikili trabzan yaptım. Şöyle bir bakıyorum ve yeterli olduğunu düşündüğüm için ilk trabzanımın tepesine batarak bir ilmek kaydırma yapıyorum. Şuradaki ipimi de arkadan çekeyim. Bunu iyice arkada sıkıştıracağım ve düğümledikten sonra halkamın içerisinde kaybedeceğim. Şöyle bir görüntümüz var. Bu aşamada bizim şöyle sicimimiz devreye giriyor. Bununla ne yapacağız arkadaşlar? Şimdi şöyle araya bunu ekleyerek üzerine sara sara örmeye devam edeceğim. Sık iğneler yaparak devam ediyorum. Hiç zincir yapmadan devam edeceğim. Çünkü sarmal şeklinde devam eden bir dairemiz olacak artık bu noktadan itibaren. Şunu da şöyle birazcık çıkarayım. Daha sonra çekerek düzelteceğim. Her bir trabzanımın tepesine 2 tane sık iğne yapıyorum. 12 tane trabzanım vardı. Burada 24 tane sık iğnem olacak ve bu aşamadan sonra hep sık iğnelerle devam edeceğim. Amerikan servisimiz ortası hariç sık iğnelerden oluşacak. İkişer ikişer gidiyorum. Bu benim ipim. Daha önceden ben çanta yapmıştım bir tane. Her şey hazırdı. Sonra ben çantayı beğenmediğim için söktüm. O yüzden biraz yıpranmış. Yani kullanılmış bir çanta değildi. Öyle bekledi bir müddet. Sonra ben beğenmediğim için söktüm. Öyle. Her ördüğümü beğenmiyorum. Ben beğenmezsem beni kim beğensin? Böyle devam ederek gidiyoruz. Bu Amerikan servisini şu aradaki sicimimizi içine katmadan da örebilirsiniz. Bu bayağı bir kalın bir ip çünkü. Pamuk ribbon ip. Şuradan çekiştiriyorum. Birazcık düzeltiyorum. Şöyle elimizle form vere vere gidersek arkadaşlar. Çünkü bu böyle masada düz durması gereken bir servis olacak. Ve geldik şuradaki ilk başlangıç bölümüne. O da içte kalacak şekilde devam ediyorum. Şöyle görüyorsunuz arkadan ve önden içte kaldı.
Bir tane daha yapacağım ki burası iyice sıkışık olsun. O içinden çıkmasın. Şimdi burada geldik buraya. Hemen bir tane işaret yapmak istiyorum bu noktaya. Küçük bir işaret lazım bana şu an. Hemen şöyle bir tane minnoş bir iple, iğneyle uğraşamayacağım burada çünkü ipim bayağı kalın olduğu için iğne de uğraştıracaktır takmak için. Ve başlıyorum bu noktadan itibaren çanta tabanı yapar gibi bir tek bir çift yapmaya. Şuradaki işaretime kadar bir tek bir çift yapacağım. Bu Amerikan servis fikri de zaten benim planlarımın içerisindeydi. Uzun zamandır bir boşluk bulayım, bir fırsat bulayım. Ne yapsam da bunu örsem diye bekliyorum. Çünkü güzel bir fikir. Çocuklarınızın çok seveceğini düşünüyorum. Ama bir türlü fırsat çıkmadı. Hep doluydum. Bugün yine elimde işler var ama dedim ki tamam, zamanı gelmiş. Bu fikre nereden kapıldım? Zamanı gelmiş fikrine. Bugün dedim ki bir hava alayım. Bir kahve içeyim, gideyim bir yerlerde vakit geçireyim. Bir sakinleşip geleyim. Bu iplerle, örgülerle nereye kadar? Bu arada kendi ayağına sıkan YouTuber olarak tarihe geçiyorum şu an. Neyse efendim, gittim. Tam oturdum, kahvemi elime aldım. Böyle çoklu bir çığlık. Kimin bağırdığı belli değil. Böyle garip bir çığlık geldi arkadan. 3 kişi aynı anda bağırıyor. Anne, baba ve çocuk. Baba anneye bağırıyor. Anne çocuğa bağırıyor. Çocuk yemeyeceğim diye bağırıyor. Böyle bir masa kurmuşlar, çok tatlı. Yemek getirmişler. Piknik yapıyorlar. Güneşli güzel bir gündü. Yani anlamadım. Öyle bir çığlık çığlık çığlık. Herkes böyle şaştı kaldı birden. Donduk kaldık hepimiz. Baba yedirsene diye bağırıyor kadına. Kadın yemiyor. Yesene yesene diye çocuğa bağırıyor. Çocuk da yemeyeceğim yemeyeceğim diye bağırıyor. Koşuyor. Kadın elinde tabak, çocuğun peşinde koşuyor. Çocuk 4-5 yaşlarında. Adam oturduğu yerden 100 metre öteye bağırıyor. Yemedi mi yemedi mi diye. Yani dedim içimden, bu çocuk bunu bu gürültüler eşliğinde yesene yemesene. Hiçbir vitamini de olmayacak. Yazık yani, bu kadar yediydi yemediydi. Niye yemedi? Sen niye yediremedin? Böyle problemler yapmayın arkadaşlar. Çocuktur, yer sonunda, aç kalınca yer. Benim çocuklarım da çok yemek yemezlerdi, sevmezlerdi, zayıftılar. Ama hiç öyle baskı kurmak istemedim. Çevremdekiler hatta diyorlardı bana, herkes çocuğuna peşinde koşa koşa yediriyor. Sen niye yedirmiyorsun? Diyordum, acıkınca geliyor yiyor. Herkes bunu gamsızlık olarak algıladı. Ama bence bu gamsızlık değildi. Ben orada çocuğun sofraya ve yemeğe bir saygısı olsun istedim. Kendine saygısı olsun istedim. Çığlık çığlığa bağırarak çocuğu yedirmenin bir faydasının olmayacağını biliyordum. Şimdi de hala aynı fikirdeyim. Bu kadar çığlık çığlığa çocuk doyurulmaz. O çocuğun karnını doyurursun ama beynine zarar verirsin diye düşünüyorum. Dilerim siz de benim gibi düşünüyorsunuzdur. O yüzden dedim ki ben bugün bir Amerikan servis yapayım, çocukların seveceği bir şekil olsun. Hem otursun, eğlenerek yemeğini yesin, hem bir alışkanlık edinsin. Yemek oturularak yenir, anne peşinde koşmaz. Her şeyin bir yeri vardır. Koşacaksan oynamak için koşarsın, spor için koşarsın ama yemek yemeyeceğim diye çığlık çığlığa, ağlaya ağlaya koşmaz. Yani bugün kime acıyacağımı şaşırdım. Çocuğa mı acıyayım, ana babaya mı acıyayım,
Kendime mi acıyım? Çıkmışım 40 yılda bir. Yani bu kadar da. Çok garip bir gündü. Geldim eve. Başım ağrıdı resmen. Sonra dedim oturayım bir güzel bir şey başlayayım. Herkes faydalansın. Böylece sizin de kafanızı şişirmiş oldum. Ama özetle sofra adabı diye bir şey vardır. Ve çocuklar ruhen, beynen, bedenen doyurulur. Ama çığlık çığlığa doyurmayalım. Çok gereksiz durumlar. Şu an ben bir ör, bir çift ör şeklindeki bölümden çıktım. Bir çift, iki tek noktasındayım. Devam ediyorum. Maviden işaret almıştım. İki tek, bir çift şeklinde gidiyorum. Ve bu aşamadan sonra da üç tek, bir çifte geçeceğim. Bu o kadar tok bir malzeme oluyor ki arkadaşlar. Bununla paspas da yapabilirsiniz. Banyolarınıza halı yapabilirsiniz. Ben şu an bunu çocuklar için yapıyorum. Süsleyeceğim. Üzerine şekiller yapacağım. Ama bununla kendinize de çok güzel şeyler yapabilirsiniz. Servisler yapabilirsiniz. Masanızın üzerine tuzluk, baharatlık koyabilmek için sehpanızın üzerine kumandayı ve benzeri işte günlük kullandığınız şeyleri koyabilmek için de şömen tablo olarak da kullanabilirsiniz. Şu an ben bu renk vardı elimde. Bununla yapıyorum. Ama bununla istediğiniz her şeyi yapabilirsiniz. Hatta başka ipler kullanarak da şu aradaki sicimin ebatlarını değiştirerek de çok güzel şeyler örebilirsiniz. 2 tek bir çift, 3 tek bir çift, 4 tek bir çift, 5 tek bir çift şeklinde dairemi büyütüyorum. İstediğim ebata geldiğimde çapını size söyleyeceğim. Hep bu şekilde devam edeceğiz. Yuvarlak çanta tabanı gibi ve en son beraberce şuradaki sicimimizi nasıl kesiyoruz ve süslemeleri nasıl yapıyoruzu göstereceğim. Çok kolay, çok zevkli ve eğlenceli bir iş çıkacak ortaya. O noktada buluşalım. Evet, güzelce bir daire yaptık. Hemen beraberce ölçelim. Görüyorsunuz 33 santim çapında tam ortadan ölçüyorum. Şurada dikkat edeceksiniz. Tam 33 santim çapında bir dairemiz var. Hemen burada mavi ipimle işaretlemiş olduğum noktaya doğru geliyorum. Şu kadar bir pay işaretliyorum. Ve kameramdan da görünsün. Şöyle hafif verev bir şekilde makasımla kesiyorum. Bu verev şekilde kesmemin de hemen bantlayacağım az sonra burayı. Şurada örgümüzü bitirdiğimizde kalın bir görüntüsü olmasın diye. Ben şimdi burada bantla burayı sabitleyeceğim ve inceltmeye çalışacağım. Buradaki görüyorsunuz sicimin ucu hemen böyle püskül püskül açılmaya başladı. İnce bant bulamadığım için büyük bir bantla burayı düzeltmeye çalışacağım. Bulursanız ince bir bantla burayı toparlamanızı tavsiye edeceğim. Şöyle iyice sıkıştırarak burayı sivriltiyorum. Bunun amacı ipimizin açılmasını engellemek. Şimdi burayı da örüyorum. Saracak şekilde güzelce öreceğim sık iğnelerimle. Ben şu an kaçıncı sıradayım? Hemen onu da hatırlatmak istiyorum. Şurası başlangıcımızda. Şurası her yuvaya çift battığımız yerde. Bir ör bir çiftti. 2 ör bir çift. 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. 9 tane tek, bir tane çift yaptığım noktadayım. Şuradan başlayarak çift yapmışım. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7. Özellikle bu bantımızın son ucunun olduğu noktayı 2 tane yaparak bitiriyorum. Zaten burada da görüyorsunuz mavimin hizasına geldim. 1-2 tane daha yapıyorum. Sonuncuyu da ilmek kaydırarak bitiriyorum. Şimdi burada ben son sıramı ilmek kaydırma tekniğiyle şuradaki bölümlerin içerisinden geçerek her bir yuvanın içerisine ilmek kaydırma yapacağım ve ipimi kesip arkada saklayacağım. Şimdi yavaş yavaş servisimizi süsleyeceğiz. Şimdi beraberce sevimli Amerikan servisimizin yüzünü yapmaya başlıyoruz ve gözlerindeyiz. Önce göz bebeğini, daha sonra beyaz bölümünü ve etrafını yapacağız. Ve şöyle üst üste güzelce bunları birleştireceğiz. Önce siyah bir iple başlayarak göz bebeğini yapmak istiyorum. İplerimizi seçerken ben hepsini aynı cins seçmeye çalıştım. Şu an örmüş olduğum ipimde pamuk bir ip, katlı bir ip. Şurada da kalın bir ipim yoktu. Böyle bayağı bir kat yaparak İtalyan merserize pamuklu bir ip biliyorsunuz. Bunu da şurada beyaz bölümde kullandım. Şimdi önce siyah bölümü göz bebeğimizi nasıl yaptığımıza geçelim. Bu zaten çok basit. Herkes biliyordur. Bilmeyenler için önce bir halka yapıyorum. Sihirli bir halka. 1, 2, 3 zincirli yukarıya çıkıyorum. Ve halkamın içerisine ikili trabzanlar dolduruyorum. 10 tane ikili trabzan yapacağım ben buraya. Ve 10. ikili trabzanımı da yaptım. İlk trabzanımın tepesine batarak bir zincir çekiyorum ve burayı kesiyorum. Şu ortadaki ipimi de güzelce sıkıştırıyorum. Bu yandaki ipimi de içten geçirerek ortaya alıyorum. Bu iki ipimi de birbirine bağlayarak iyice sabitliyorum buraya. Düğümledim ve 1 santimden kesiyorum. Zaten böyle arkada ve içte kalacak. Bunu dikeceğimiz için o hiç gözükmeyecek. Şimdi beraberce şuradaki gözümüzün beyaz kısmına geçelim. Yine sihirli halka yapıyorum. Ve 1, 2, 3 zincirli yukarıya çıktım. Bu sefer ikili değil üçlü trabzanlar yapıyorum. 1, 2 ve 3. Birazcık da uzatarak çekiyorum. Buraya toplamda 17 tane trabzan yaptım. Aynen göz bebeğindeki gibi yuvarlayacağız, keseceğiz ve içeride sabitleyip düğümleyeceğiz. Burayı yaptıktan sonra buluşalım. Çok kolay olduğu için uzun uzun göstermeyeyim. Aynı mantıkla gideceğiz. Yine kalın ipimi aldım ve yine sihirli halka yapıyorum. Tığımla 2 tane zincir yapıyorum. Ve yalancı sık iğneler yaparak halkamın içerisine 10 tane yalancı sık iğne dolduracağım. Ve 10. İlk baştaki sık iğnemin tepesine batıyorum. İlmek kaydırma yapıyorum. 2 zincirli yukarı çıkıyorum ve her bir sık iğnemin tepesine 2 tane sık iğne yapıyorum. Mantık hep aynı. Ve en başta zincirimin dibine de batıyorum. Bir tane yaptıktan sonra hemen ilk zincirime batıyorum ve şöyle bir ilmek kaydırma yapıyorum. Yine 2 zincirle yukarıdayım. Burada bir tek bir çift yaptığımız aşamaya geldik. Burayı tamamlıyorum ve geliyorum.
Gözümü de tamamladım arkadaşlar. Bir zincir atıyorum ve burada ipimi kesiyorum. Arkadan da ipimi içeri alarak düğümleyeceğim. Alamadım. İnce geldi tığım. Şöyle birazcık yürütüyorum. Kenarda çıkıntı olmasın. Şurada da bir düğüm atarak sabitliyorum. Ortadaki halkamı da aynı şekilde sabitliyorum. Şimdi ben bunların hepsinin çap ölçüsünü veriyorum size. Uzun uzun anlatmamıza hiç gerek yok. 10 santim yeşil olan, 5 santim beyaz olan ve 2,5 santimde siyah olan dairemiz. Şimdi burada gözlerimi ben çırpma dikişiyle birleştireceğim, dikiş ipiyle. Hemen alıp geliyorum. Gözümün beyazını buradaki yeşilimin tam ortasına oturtturduktan sonra şöyle beyazımdan başlayarak çırpma dikişiyle her bir yuvadan geçerek sıkı sıkı dikeceğim. Bu kadar basit. Burayı bitirip geliyorum. Arkada ipimi iyice düğümledikten sonra bu ipimi de kesiyorum. Şimdi beraberce siyahlarımızı yapacağız. Onlar için de şöyle bir şey yapıyorum. Ben her seferinde amigurumi'lerde de yapıyorum. Benim hoşuma giden bir şey yapmak zorunda değilsiniz. Bunu nasıl yapacağız? Hemen onu anlatayım. Gözümüze fer eklememiz gerekiyor bence. Bu da çok basit. Şuradan diğer siyah bölüm de çıktı sanırım. Şuradan ipimi çıkarttım ortadan. Tığımla ipimi çıkarıyorum. Tekrar tığımı takıyorum. Tekrar çıkarıyorum. Ve birazcık ilerisinden tekrar çıkarıp düzeltiyorum. Ve şöyle ortaya doğru, bunu artık 3. bölümü ortaya doğru çıkartmıyorum. Şu ilk başlamış olduğum ipimle düğüm yapıyorum. Burayı kasmadan tam eşit bir şekilde yapmanız lazım. Yoksa gözümüz yuvarlanır. Bunu da şöyle toparlıyorum. Burayı da kesiyorum. Şöyle bir gözümüz oluyor. Yerleştirdiğimiz zaman da böyle bir parlaklık olacak. Ben o tatlılığı, o canlılığı sevdiğim için yapıyorum. Yapmak zorunda değilsiniz. Şöyle de göz bebeğinizi gözünüzün üzerinde kullanabilirsiniz. Şimdi geldik tatlı sevimli kurbağamızın ağız bölümünü yapmaya. Şuradaki bitiş noktamızı hemen bakayım kamerama. Evet, gözüküyor. Bitiş noktamızı yukarıya veriyorum. Onların üzerine göz dikmeyi planlıyorum. Şimdi ağız için 1, 2, 3, 4, 5 tane sık iğnemi sayıyorum. 5 sık iğne içeri gidiyorum ve şöyle göz kararı iğnemi takıyorum. Siz de burada toplu iğne kullanırsanız daha iyi olacak. Ben şimdi elimde dikiş iğnesi vardı. Tekrar kalkıp aramayayım diye devam ediyorum. Siyah ipimi elime alıyorum. Ve hemen bunun hizasından 1, 2, 3, 4, 5 şuradan şöyle bakıyorum, kontrol ediyorum. Tığımı ayarlıyorum. Ve ilmek kaydırma ile buraya kurbağamıza güzel bir ağız yapacağız. Şimdi ben düğümleme işini sona bırakacağım. Hemen başlıyorum. Her yuvadan çıkartmadan 2 sık iğnede bir ilmek alarak ağzımı yapacağım.
Şöyle ayakta yaparsam benim için daha iyi olacak. Hem gözüm de kamerada olsun, kapanmasın. Şöyle 2 tane sık iğne atlıyorum. Elimle alttan tığıma ipimi doluyorum ve örüyorum. Bu ilmek kaydırma birçok yerde işimize yarar. Süslemelerde, kenarlarda böyle sevimli figürler yapmadan veya çiçekler, kareler, yuvarlaklar ne yapmak istiyorsanız her yerde işimize yarayan bir model. Ve yavaş yavaş gidiyorum diğer işaret aldığım noktaya kadar. Bu çalışma aynı zamanda sizin elinizde kalan birçok ipi de değerlendirmenize yardımcı olacaktır. Önümüzdeki zamanda fırsat buldukça yine böyle sevimli Amerikan servisler yapacağım. Ee, Ama eğer diyorsanız hemen yapın, ben ihtiyacım var, çocuğum için kullanacağım veya hediye vereceğim diyorsanız da alta yorum olarak yazarsanız öne çekerim çalışmaları. Çünkü bazı şeyleri sizden gelen yorumlar belirliyor ve öne çekiyorum. Bu da her iki taraf için iyi oluyor. Ben çalışmamı planlı bir şekilde yine göstermiş oluyorum. Siz de işinize yarayan bir projeyi görmüş oluyorsunuz. Hemen bu arkada şöyle biraz da derinden 2 kattan birden alarak düğümlüyorum. Ve bunların hepsini tek tek şuradaki sık iğnelerin arkasında kaybedeceğim. Şu baştakini de biliyorsunuz düğümlemeden yapmıştım. Hemen onu da şöyle bir sıkılaştırayım. Bunlar da kaybolacak. Geldik gözlerimizi tamamlayabilmek için ne yapacağımıza. Burada göz bebeğimizin altına doğru siyah bölümü şöyle yerleştireceğim. Şöyle bıraksam daha güzel mi gözükecek? Evet. Bunu da öyle aynen yerleştireceğim. Sadece şu arkadaki iplerin nerede kaldığını falan ayarlıyorum ki kurbağamın gözünü diktiğimde o bölümlerde saklanmış olsun. Baktığımız bölüm temiz olsun. Bunu da aynı şekilde uca doğru yerleştiriyorum ve bunu da beyaz bölümü dikmiş olduğum gibi dikeceğim. Siyah ipimle dikeceğim. Beyazlar orada gözükmesin diye hemen dikip geliyorum. Benim elimde şöyle minik minik kalmış parçalar vardı. Onlardan şöyle minik bir yuvarlak yaptım. İrili ufaklı minik minik yuvarlaklar yapıp kurbağamıza bu kaç santimmiş çap olarak 2,5 santim çapında irili ufaklı yuvarlaklar yapacağız. Şundan da bir tane daha öreceğim, az sonra sökeceğim bunu. Bir yere yaprak yapmıştım, onu söktüm. Gecenin bir vakti insanın aklına böyle projeler gelince tabii elinde fazla ip olmuyor. Şimdi şurada da bir tane sarı çiçeğim vardı benim, örülmüş bir gül. Onu söküyorum ve bununla da ne yapıyorum? Kurbağa prensimize taç yapıyorum. Taçsız prens olmaz. Şöyle şöyle minik minik parçalar yapıyorum. Şu ortada olacak. Şu yanda olacak ve şimdi şu miniğin bir tane daha yapıp onu üçleyeceğim ve beraberce tacımızı oluşturacağız. Bunun için şöyle sihirli halka yaptım yine aynı şekilde ikili trabzanlarla 12 tane trabzan yaptım ve yuvarlağımı oluşturdum. 1 2 3 4 tane zincir çekiyorum. Şunu çekersem daha güzel anlaşılacak ve burada üçgenimi şunu da ölçerek yapacağım için yanımda bulunsalar güzel olacak bunların da burada olması. Kaç tane yapmışım? Hemen onu sayayım. 2, 4, 6 tane yapmışım. İnce bir ip bu. Kat yapamadım. Fazla devamı olmadığı için ipimin. Sizin elinizde daha kalını varsa daha güzel olacaktır. Şu an bunu fikir olarak alın ve tacınızı daha güzel yapın. Şimdi ben burada aynı noktaya batmaya devam ediyorum arkadaşlar. Üçüncüyü yapıyorum. Dördüncüyü yapıyorum. Beşinciyi yapıyorum.
3 tane zincirimiz vardı. 6. Hemen şöyle bir ölçerek eşitlendim, ona bakmak istiyorum. Yeterli. 3-4 tane zincirle yukarıya çıkayım. Ve her bir trabzan tepesine 2 tane batarak burada üçgenimi oluşturuyorum. Her trabzana 2 tane batacağım. Burada bu bölümü 2 numara ile örüyorum. Çünkü ipim çok ince. Bu ip etamin ipi diye hatırlıyorum. Yanlış hatırlamıyorsam 2 kat yaptım ama hala ince. Şöyle göstereyim size de. Şöyle çok ince bir ip. Elimde sarı ip var ama tüyleri çıkan bir ip. Onun için çocuklara tüyleri çıkan bir ip yapmayalım diye düşündüğüm için bu iple devam ediyorum. Yemek yenecek bir yer, tüyler çıkıp yemeğine, ağzına, gözüne gitmesin çocuğun. Şimdi en sondaki köşedeki bölüme de bir tane trabzan yaptım. Şimdi ben bu 3 tane taç bölümünü birleştireceğim ve şu büyük olan ortada kalacak. Hepsini trabzanlarla birleştiriyorum. Şimdi ben şurada bir tanesini zincirlerle yukarı çıkmıştım. Oradaki zincirlerimi sökmem gerekiyor. İpim o kadar ince, tığıma. Şuradan keseyim büyük olanın üçgen bölümünü. Evet. Şimdi burada küçükten başlayarak hepsine bir sıra ikili trabzan yapacağım ve tacımızı bitirmiş olacağız. Her trabzana bir tane ikili trabzan yapıyorum. Ve büyüğü ortaya alarak devam edeceğim. İpi de söktüğüm için kıvrım kıvrım bayağı beni şu an uğraştırıyor. Şu sondaki trabzanı ikisine birden batarsam çok güzel olacak. Şimdi şuradan şöyle bunun da dibine batarak şimdi şu bölümü net bir şekilde göstermek istiyorum. Birazcık yaklaşayım kameraya. Şöyle tığımın başına alıyorum. Sondaki trabzana battım. Buradaki de ilk trabzana batıyorum. İkisini birden örerek trabzanımı oluşturdum. Böylece eklenmiş oldu. İkili trabzanlarla devam edebilirim. Her yuvaya yapmaya çalışıyorum ama bazen 2 tane yapıyorum ki arada boşluklar fazla çirkin durmasın. Ve şöyle minik bir tacımız oldu. Bunu da iple kurbağamın tepesine uygun bir yere ekleyeceğim. Arkadaki ipleri kaybederek tabii ki. Hemen şimdi kurbağama geçerek gözlerimi dikmek istiyorum. Kurbağamın üzerinde benekleri, tacı, gözleri yerleştirdim. Şimdi hepsini sırasıyla bu sıralamada bu şekilde çırpma dikişiyle dikeceğim. Bu renkte dikiş ipim yok. Şöyle bir iple dikeceğim. Çırpma dikişinde fazla belli olmaması için çalışacağım. Bir tane de sarı daire yapmayı düşünüyorum. Bakalım ipim yeterse, yetmezse de başka bir renk düşüneceğim. Şimdi ben şuradan şunları kenara alıyorum ve gözümü dikmeye başlıyorum. Şuradaki dikişlerimizi, düğümlerimizi, iplerimizi alta getiriyoruz ve şurası artık temiz olması gerekiyor. Şuradaki gözümüzün feri de yukarıya doğru denk gelmesi lazım. Ve birazcık da ayağa kalkarak gösterirsem şuradan başlayarak ipim biraz çıkacak. Şöyle minik minik çırpma dikişiyle buraya gözümü dikeceğim.
Ve bütün hepsini sırasıyla bu şekilde çırpma dikişiyle dikeceğim arkadaşlar. Şu an kameraya sığmıyorum. Burada gözümü diktim. Arkaya geçiyorum. Şurayı da çırpma dikişiyle birleştireceğim. İpimizi 2 kat ve sağlam bir ip seçelim. Çünkü bunu makineye atıp yıkayabiliriz. Çok güzel bir şekilde dikiyorum. İpim koyu ama yapacak bir şey yok şu an. Burayı da bitirdikten sonra diğer gözü, beneklerimizi ve tacımı da bitireceğim. Böylece bizim Amerikan servisimiz de bitmiş olacak. Gösterdiğim sıralamayla hepsini çırpma dikişiyle diktim. Gayet güzel, sevimli, eğlenceli bir proje oldu. Çocuklarımızın sofra başına severek oturacağını düşünüyorum. Eğer bu projelerin benzerini istiyorsanız alta mesaj olarak yazarsanız sevinirim. Ben de sıralamamı değiştirir, diğer Amerikan servisleri veya çocuklarımızın seveceği bazı şeyleri öne alabilirim. Dilerim işinize yarayan, hoşunuza giden bir proje olmuştur. Çok teşekkür ediyorum. Hoşça kalın.